Hangisi önce geldi, tavuk mu yumurta mı? Evrenin bir başlangıcı var mıydı? Eğer öyleyse, ondan önce ne oldu? Evren nereden geldi ve nereye gidiyor? Şans. Şans. Doğrusu çok şanslıydık. Yani ailem, Stephen ve hepimiz felaketler yaşadık ama hayattayız. Herkesin felaketleri olur. Yine de bazıları kaybolur, bir daha asla bulunmaz. Uçan bombalar çok korkutucuydu. Çünkü vızıldayarak üzerimizden gelirler, sonra da sesleri kesilirdi. Atlamayı duyunca sana değmediğini anlar, hemen işine dönersin. Ama bir tanesi evimize oldukça yakın düştü ve arka pencereleri patlattı. Öyle ki camlar karşı duvara hançer uçları gibi saplanmıştı. Stephen doğduğunda Oxford'da doğmasının daha iyi olacağına karar verdik. Ve böylece hastanede kalırken Oxford'daki Blackwells'e gittim ve bir astronomi atlası aldım. Görümcelerimden biri, "Bunu yapmış olman çok kehanet gibi bir şey," dedi. Zaman ne kadar gerçek? Hiç sona erecek mi? Geçmişle gelecek arasındaki fark nereden geliyor? Neden geçmişi hatırlıyoruz da geleceği hatırlamıyoruz? Londra'da seyahat ettiğimiz ve karartmanın sona erdiği günü hatırlıyorum. Ve trenler artık panjurlarla kapalı değildi. Yani normal bir trende seyahat ediyordunuz. Köprülerden birinin üzerinden geçiyorduk ve tüm ışıklar, yani Londra'da geriye kalan ne kadar ışık varsa hepsi yanıyordu. Ama gökyüzü de bütünüyle yıldızlıydı ve yıldızları camın ardından apaçık görebiliyordunuz. Çok güzeldi. Hepimizin çimlere uzanıp teleskopla dosdoğru yukarı bakarak yıldızların harikalarını seyrettiğimizi hatırlıyorum. Stephen'ın her zaman güçlü bir hayret duygusu vardı ve yıldızların, hatta yıldızların ötesinin onu çekeceğini görebiliyordum. Galileo'nun ölümünden tam 300 yıl sonra doğdum. O gün yaklaşık 200 bin bebeğin daha doğduğunu tahmin ediyorum. İçlerinden herhangi birinin sonradan astronomiyle ilgilenip ilgilenmediğini bilmiyorum. İlk anım, sabelleğin içinde Stephen ve Marnie'nin bulunduğu oldukça eski tarz, fayton tipinde bir bebek arabasının North Road boyunca itişi. Onların da büyük kafaları ve pembe yanaklarıyla çok iri görünüp çok dikkat çekmeleridir. Hepsi sıradan insanlardan farklı görünürlerdi. Hakimlerin evini birkaç kez ziyaret ettiğimi hatırlıyorum. Burası öyle bir yerdi ki, akşam yemeğine kalmaya davet edilirseniz, Stephen'la sohbet etmenize izin verilebilirdi ama ailenin geri kalanı masada oturup kitap okuyor olurdu. Benim çevremde pek de hoş karşılanmayan, ancak hakimler söz konusu olduğunda hoş görülen bir davranış, çünkü onların çok eksantrik, son derece zeki, çok akıllı insanlar oldukları ama yine de biraz tuhaf oldukları kabul ediliyordu.
Hawking ailesi hakkındaki izlenimim, ailenin tek normal üyesi gibi görünen Stephen dışında hepsinin böyle olduğuydu. Stephen, içeri girmenin 11 yolunu bildiğini sanırdı. Sadece 10'unu buldum. Diğerinin yerini bilmiyorum. Evin kuzeyinde bisiklet kulübesi vardı. Önde bir kapısı, arkada bir kapısı vardı. Onun üzerinde L şeklindeki odaya açılan bir pencere vardı. Ve ön tarafta köşeyi dönerek çatıya çıkabilirdiniz. Ve o seviyeden ana çatıya çıkabilirdiniz. Sanırım Stephen'ın içeri girmek için kullandığı yollardan biri ana çatıydı. Doğrusu benden çok daha iyi bir tırmanıcıydı. 11 incinin ne olduğunu hala bilmiyorum. 20. yüzyıldan önce, evrenin sonsuzdan beri var olduğu ya da geçmişte bir zamanda, aşağı yukarı bugün gözlemlediğimiz gibi yaratıldığı düşünülüyordu. İnsanlar, yaşlanıp ölecek olsalar da evrenin ebedi ve değişmez olduğu düşüncesiyle teselli buluyorlardı. Stephen yaklaşık 12 yaşındayken hastalandığı o dönemde onunla oyun oynamayı bıraktım. Çünkü oyunları ciddiye aldı. Monopoly oynardık. Ve her şeyden önce Monopoly tahtasına işi daha da karmaşıklaştırmak için sürekli çapraz giden eklemeler yapılıyordu. Ve sonra Monopoly yeterince esnek değildi. Ve işin ucu Dinasti adlı korkunç bir oyuna vardı. Anladığım kadarıyla onu hiç oynamadım ya, bitirmenin yolu olmadığından sonsuza dek sürüyordu. Anladığım kadarıyla bu, yaşamın yalnızca bir ikamesiydi. Bence tas tamam berbat bir oyundu. Kimsenin ona kapılacağını sanmıyorum. Ama Stephen'ın her zaman çok karmaşık bir zihni vardı ve bence ona çekici gelen şey, her şeyden çok işin karmaşıklığıydı. Lisedeyken, uzak galaksilerden gelen ışığın kırmızıya kaydığını öğrendim. Bizden uzaklaştıkları ve evrenin genişlediği anlamına geliyordu. Ama inanmadım. Statik bir evren çok daha doğal görünüyordu. Var olmuş olabilir ve sonsuza dek var olmaya devam edebilirdi. Hayatın kendiliğinden oluşma olasılığını tartışıyorduk ve sanırım Stephen, yalnızca bunu düşündüğünü değil, aynı zamanda ne kadar sürebileceğine dair bazı hesaplamalara bile rastladığını gösteren bir yorum yaptı. O zamanlar, sanırım arkadaşlarımdan biri olan John bana, Stephen'ın alışılmadık derecede yetenekli olacağını düşündüğümü söyledim. Tam olarak bu kelimelerle ifade ettiğimi sanmıyorum ama ona buna benzer bir yorumda bulundum ve o aynı fikirde değildi. Ve böylece bu konuda bahse girdik ve çocukça bir şekilde bir paket şekerine bahse tuttuk. Ve bu arada bahsimin doğru çıktığını sanıyorum ve henüz yapılmamış olan ödemeyi hak ettiğimi düşünüyorum. Yalnızca evrenin geçmişte bir zamanda bir başlangıcı olduğu olasılığı. Evrenin başlamış olabileceği nokta, büyük patlama olarak bilinir hale geldi. Sen Orban okulundaki ilk yılında sanırım sondan 3. oldu. Ben de dedim ki, peki Stephen, gerçekten bu kadar aşağıda olmak zorunda mısın? Ve dedi ki, pek çok başka insan da daha iyisini yapamadı. Oldukça umursamazdı.
Ama bir şekilde her zaman çok zeki olarak tanınırdı. Ve hatta bir yıl ona din bilgisi ödülünü verdiler. Bu şaşırtıcı değildi çünkü babası ona çok erken yaşlardan itibaren İncil hikayeleri okurdu ve hepsini çok iyi bilirdi ve dini konularda oldukça bilgiliydi. Ancak şimdi bunu pek uyguladığını sanmıyorum. Herkes teoloji tartışırdı. İyi ve güvenli bir konudur. Herhangi bir gerçeğe ya da bunun gibi dikkat dağıtıcı şeylere ihtiyacınız yok. Tartışmayı seviyorsanız her şeyi rahatça tartışırsınız. Teoloji ve Tanrı'nın varlığı ya da yokluğu da dahil olmak üzere. Ve sonra birisi sıkılır ya da Journey into Space başlar ya da buna benzer bir şey olur. Tartışma dağılır. Değişmeyen bir evrende, Tanrı'nın evreni geçmişte kelimenin tam anlamıyla herhangi bir zamanda yarattığını hayal edebiliriz. Te yandan, eğer evren genişliyorsa, bir başlangıcı olması gerektiğine dair fiziksel nedenler olabilir. Genişleyen bir evren bir yaratıcıyı dışlamaz, ancak onun işinin ne zaman yapmış olabileceğine dair sınırlar koyar. Aile Hindistan'a gittiğinde Stephen'ın gelip bir yıl bizimle yaşaması kararlaştırıldı. Akşamları İskoç dansı yapmanın güzel olacağına karar verdi. Şunu söyleyeyim, bu oldukça sıradan bir evdi. Ama epey yerimiz ve büyük bir salonumuz vardı. Bu yüzden birkaç plak ve ne yapacağımıza dair bir kitap aldık. Ve Stephen sorumluluğu üstlendi ve ceket ve kravat takmanız konusunda ısrar etti. Ve sonra işleri o yönetti. Ve Stephen bunu çok ciddiye aldı. Ama dansı severdi. Döneminde 4 fizikçi vardı. Gordon Barry, Richard Bryan, Stephen ve Stephen'ı ilk kez Gordon ile akşam yemeğinden sonra onu bulmak için odasına gittiğimizde hatırlıyorum. Ve Stephen bir kasa birayla oradaydı, yavaş yavaş hepsini içiyordu. Sadece 17 yaşındaydı, yasal olarak bir pub'a giremezdi. O Ford'a gülünç derecede erken gitmişti. Bizde toplama ağı vardı. Eskiden kürek kulübüne katılmaları için olabildiğince çok birinci sınıfı toplamak adına bira partisi gibi etkinlikler ve tanıtımlar düzenlerdik. Ve işte onu böylece aramıza kattık, anlıyor musunuz? Ama Stefan ile ilgili soru her zaman şuydu, onu birinci takımın mı yoksa ikinci takımın mı dümencisi yapmalıyız, anlıyor musunuz? Dümenciler maceracı olabilirler ve bazı dümenciler de çok istikrarlı insanlar olabilirler, anlıyor musunuz? Oldukça maceracı bir tipti. Bir ekiple dışarı çıktığında ne yapacağını asla tam olarak bilemezdiniz. Sanırım bazen işini tekneye de getirirdi. Bilirsiniz, onun düşünme mekanizması farklı seviyelerde çalışıyordu. Bileney ve Bileney'in pek alışılmadık bir karı koca ekibin yazdığı Elektrik ve Manyetizma adlı kitabın 10. bölümünü okumamız istendi. Ve o bölümün sonunda 13 soru vardı. Hepsi de bitirme sınavı sorularıydı. Çok çabuk bir şekilde hiçbirini yapamadığımı fark ettim. Richard ve ben hafta boyunca birlikte çalıştık ve 1,5 soru yapmayı başardık. Bununla çok gurur duyduk. Gordon tüm yardımı reddetti, birini tek başına yaptı. Stephen ise her zamanki gibi daha başlamamıştı bile.
Ama ertesi sabah 9'da odalarına çıktı. 12 civarı, belki 12'yi 5 geçe biz döndük. Stephen aşağı indi, biz kolejin girişindeki kulübedeydik. Ah Hawking dedim, peki kaçını yaptın? Sadece ilk 10'unu yapmaya vaktim oldu dedi. Ve sanırım o noktada anladık ki bırak aynı sokağı, aynı gezegende bile değildik. Bir keresinde Oxford'da geçirdiğim 3 yıl boyunca yaklaşık 1000 saat çalıştığımı hesaplamıştım. Günde ortalama 1 saat. Bu kadar az çalışmış olmakla gurur duymuyorum. Yalnızca o zamanki tutumumu anlatıyorum, hiçbir şey için çabalamaya değmez diye düşünüyordum. Her hafta özel ders için çalışmasını getirirdi ve hiç not, kağıt ya da bu tür bir şey tutmadığı için odamdan çıkarken genellikle onu benim çöp sepetime atardı. Ve bir özel derste diğer lisans öğrencileriyle birlikteyken ve bunun olduğunu gördüklerinde kesinlikle dehşete kapılmışlardı çünkü onun bu işi muhtemelen yarım saatte yaptığını düşünüyorlardı ve eğer onlar bir yılda yapabilselerdi onu çöp sepetine atmaz, duvarlarına çerçeveletip asarlardı. Az çalıştığım için, bitirme sınavını teorik fizik problemleri çözerek ve olgu bilgisi gerektiren sorulardan kaçınarak geçmeyi planlamıştım. Pek iyi yapamadım. Birinci ve ikinci sınıf derece arasında sınırdaydım ve hangisini almam gerektiğini belirlemek için mülakata girmem gerekiyordu. Bana gelecek planlarımı sordular. Şöyle cevap verdim, eğer bana birincilik derecesi verirlerse, Cambridge'e giderim. Eğer sadece ikinci sınıf bir derece alırsan, Oxford'da kalırdın. Bana birincilik derecesi verdiler. Stephen'ı ve küçük kardeşini arabayla Woburn Park'a götürdüm. Ve o bir ağaca tırmandı. Sanırım kendini deniyordu, fark etmemiştim. Ağaca tırmanıp dalında ilerleyip sonra kendi başına aşağı indi. Ve sanırım ellerinin eskisinden daha az işe yaradığını fark etmeye başlamıştı. Ama bize söylemedi. Univ'in şu kare merdivenleri vardır, güya yuvarlaktır ama aslında karedirler. Odalardan birinden aşağı iniyordu, Steve aslında merdivenlerden inerken düştü ve bir nevi zıplayarak en dibe kadar yuvarlandı. Bilincini kaybetti mi bilmiyorum ama hafızasını kaybetti. Onu ya benim odama ya da başka birinin odasına götürdük. İlk soru elbette, ben kimim? Ona biz Steve Hawkings'in dedik. Ve bir dakika sonra ya da hemen tekrar sorardı, ben kimim? Steve Hawking. Ve birkaç dakika sonra Steve Hawking olduğunu hatırladı. Sonra biz de, peki, pazar gecesi bara inip bir şeyler içtiğini hatırlıyor musun? Ya da pazartesi günü nehirde dümencilik yaptığını hatırlıyor musun? Ve hafızası yavaş yavaş geri geldi, önce bir önceki günün olaylarını, sonra bir önceki saati hatırlayabildi ve 2 saatin sonunda her şeyi hatırlayabiliyordu. Soru şuydu, belki de bunun yüzünden aklının bir kısmını yitirdin. Steve, Mensa testine girmeye karar verdi. Elbette Mensa'ya kabul edilirsin, dedik ama o, Mensa'ya girebildiği için son derece memnun, gerçekten çok sevinmiş olarak geri döndü. Cambridge'de çalışabileceğim teorik fiziğin 2 alanı olduğunu düşündüm. Bunlardan biri kozmolojiydi, yani çok büyük ölçeklerin incelenmesi. Diğeri ise temel parçacıklardı, yani çok küçük ölçeklerin incelenmesi.
Ancak, uygun bir teori olmadığı için temel parçacıkların daha az çekici olduğunu düşünüyordum. Yapılabildiği tek şey parçacıkları botanikteki gibi aileler halinde sınıflandırmaktı. Öte yandan kozmolojide iyi tanımlanmış bir teori vardı, Einstein'ın genel görelilik teorisi. Çok soğuk bir yıldı. Ve Fairly Pond buz tutmuştu. Ve hepimiz paten kaymaya gittik. Stephen fena sayılmaz kayıyordu. O sırada birbirimize çok yakındık. O pek ileri değildi, ben de aslında. Düştü ve kalkamadı. Ben de onu ısınması için bir kafeye götürdüm ve o zaman bana her şeyi anlattı. Ve teşhis de işte o zaman kondu. Doktorunu görmeye gitmekte ısrar ettim çünkü bana, insan ne kadar yaşayacak olursa olsun muhtemelen birilerinin yapabileceği bir şeyler vardır gibi geliyordu. Hem de insanların işini kolaylaştırmak için. Ve doktorun adını anmayacağım. Ama onu The London Klinik'te görmeyi başardım. O, onu görmeye gelmeme şaşırdı. Sonuçta ben sadece Stephen'ın annesiydim. Oldukça nazikti. Beni görmeyi lütuf gibi kabul etti. Ve dedi ki, evet, çok üzücü. Gençliğinin baharında parlak bir genç adam adeta koparıldı. Ben de, peki ne yapabiliriz, dedim. Fizyoterapi aldırabilir miyiz? İşe yarayacak başka bir şey var mı? Dedi ki, aslında hayır. Aşağı yukarı yapılacak bir şey yok. 21. doğum günümden kısa bir süre sonra testler için hastaneye yattım. Kolumdan bir kas örneği aldılar, vücuduma elektrotlar taktılar ve omuriliğime radyopak bir sıvı enjekte ettiler ve yatağa edikçe röntgende onun yukarı aşağı gidişini izlediler. Bana ALS, yani amyotrofik lateral skleroz, diğer adıyla motor nöron hastalığı teşhisi kondu. Doktorlar bir tedavi sunamadılar ve bana 2,5 yıl ömür biçtiler. Mezunlar ortak odasına girdim ve gerçekten birlikte öğle yemeği yiyecek birini arıyordum. Etrafta öğle yemeğini istediğim kimse yoktu, birden Stephen kapıdan girdi. Orada ne yaptığını da ben unuttum. Böylece Stephen cömertçe içkileri almaya gitti, getirdi ve masaya koydu. Ve bir pint birasını masaya koyarken döktü. Ben de güler yüzle, aman tanrım, günün bu saatinde içki mi, dedim. Ve sonra bana 3 haftadır Adam Brooks'ta olduğunu, bir dizi test yaptıklarını ve onda neyin yanlış olduğunu belirlediklerini söyledi. Ve bana çok açık ve yalın bir şekilde yavaş yavaş vücudunu kullanma yetisini kaybedeceğini, sonunda sadece kalbinin, akciğerlerinin ve beyninin çalışır durumda kalacağını söyledi. Ve ona sonunda adeta bir sebze gibi bir bedene sahip olacağını, ancak zihninin hala kusursuz çalışacağını ve dünyanın geri kalanıyla iletişim kuramayacağını söylediler. O zamanlar rüyalarım oldukça rahatsız ediciydi. Durumum teşhis edilmeden önce hayattan çok sıkılmıştım. Yapmaya değer hiçbir şey yok gibi görünüyordu. Ama hastaneden çıktıktan kısa bir süre sonra idam edileceğimi rüyamda gördüm. Birden, bağışlanırsam yapabileceğim bir sürü değerli şey olduğunu fark ettim.
onun inancı olmadığını gayet iyi biliyordum. Ve bu benim için durumu daha da zorlaştırdı çünkü kendinize sormanız gerekiyor. Neden ben? Neden bu? Neden şimdi? Ama o başına bunun geleceğini tereddütsüz kabullendi. Ve anladığım kadarıyla o sırada biraz çalışmaya başladı. Başlangıçta araştırmam üzerinde çalışmanın pek bir anlamı yok gibiydi çünkü doktora derecemi tamamlayacak kadar uzun yaşayacağımı beklemiyordum. Ancak zaman geçtikçe hastalık yavaşlıyor gibiydi. Genel görevliliği anlamaya ve çalışmalarımda ilerleme kaydetmeye başladım. Ama asıl fark yaratan şey Janevild adında bir genç kadınla nişanlanmamdı. Bu bana yaşamak için bir neden verdi ama aynı zamanda evleneceksek bir iş bulmam gerektiği anlamına da geliyordu. Stephen zaten hastaydı. Jane bunu biliyordu ve bu Stephen'ın şansının bir başka örneğiydi. Bilirsiniz, doğru insanla doğru zamanda tanışmak. Çünkü Jane, Stephen çok ağır bir depresyondaydı. İşine devam etmeye isteksizdi. Ona yalnız 2,5 yılı kaldığı söylenmişti. O sürede ne yaparsın? Ama Jane ile tanışmak onu gerçekten harekete geçirdi ve çalışmaya başladı. Evrenin nasıl başladığını anlamak istedim. Einstein'ın genel görelilik teorisi evrenin genişlediğini gösterdi. Ancak şu can alıcı sorunun bir cevabı yoktu. Büyük patlama, yani zamanın bir başlangıcı, zorunlu muydu? Sonra, Cambridge'deki 3. yılımda, Roger Penrose yıldızların ölümü hakkındaki keşfini yaptı. Penrose'un arkadaşı Ivor Robinson ile konuştuğumu hatırlıyorum ve çok hararetli bir sohbet ediyorduk. Ve sonra bir yoldan karşıya geçmemiz gerekti ve yolu geçerken tabii ki sohbet durdu. Sonra karşıya vardık. Doğrusu, yolu geçerken bir fikrim vardı, sohbet başlar başlamaz hemen aklımdan tamamen uçup gitti. Ve ancak daha sonra, arkadaşım eve gittikten sonra, bu garip coşku hissine kapılmaya, harika hissetmeye başladım ve neden böyle hissettiğimi bir türlü anlayamadım. Bu yüzden günü tekrar gözden geçirdim, böyle bir hisse katkıda bulunmuş olabilecek tüm olası şeyleri düşündüm ve sonra yavaş yavaş yoldan geçerken aklıma gelen bu düşünceyi ortaya çıkardım. Penrose, herkesin makul göreceği bazı çok geniş koşullar sağlandığı sürece, yıldızlar süresiz olarak çöktüğünde tekilliğe dönüşecekleri sonucunu açıkladı. Ve o zamanlar araştırma öğrencisi olarak 3. yılına yaklaşan Stephen Hawking'in ne kadar ilginç sonuçlar. Acaba evrenin kökenini anlamak için uyarlanabilirler mi dediğini hatırlıyorum. Ve aklımdaki şey şuydu, anlıyor musunuz? Eğer zihinsel olarak zamanın yönünü tersine çevirirseniz, genişleyen evreni çöken bir sistem olarak düşünebilirsiniz. Bu biraz çok dev bir yıldızın çökmesi gibi. Roger Penrose, kendi yerçekimi altında çöken ölmekte olan bir yıldızın sonunda sonsuz yoğunlukta ve sıfır büyüklükte bir nokta olan tekilliğe küçüldüğünü kanıtladı. Zamanın yönünü tersine çevirirsem, böylece çöküş bir genişlemeye dönüşürse, evrenin bir başlangıcı olduğunu kanıtlayabileceğimi fark ettim. Ancak Einstein'ın genel görelilik teorisine dayanan kanıtım, evrenin nasıl başladığını anlayamayacağımızı da gösterdi çünkü genel göreliliğin kendisi de dahil olmak üzere tüm bilimsel teorilerin evrenin başlangıcında çöktüğünü gösteriyordu. New
York'taki Uzay Fiziği Enstitüsü'nde bu toplantıyı yaptık. Nihai bir sonuca varmadan önce, kazana bir nesne daha, kütle çekimsel olarak tamamen çökmüş bir nesne atmamız gerektiğini söyledim. Peki kütle çekimsel olarak tamamen çökmüş nesne ifadesini 10 kez kullandıktan sonra daha iyi bir isim bulmanız gerektiği sonucuna varırsınız. İşte o zaman kara delik terimine geçtim. John Wheeler'ın ortaya attığı kara delik terimi aniden popüler oldu. Herkes benimsedi ve o andan itibaren dünyanın dört bir yanındaki insanlar Moskova'da, Amerika'da, İngiltere'de ve başka yerlerde aynı şeyden söz eder oldu ve sadece bu da değil, bir anda tüm kavramlar genel halka ulaştı ve hatta bilim kurgu yazarları bile birdenbire ondan söz edebilir oldu. Bu gece dostlarım, uzay araştırmalarında eşi benzeri görülmemiş bir başarının eşindeyiz. Geri dönen sonda gemindeki veriler bilgisayarda yaptığım hesaplamalarla eşleşirse, daha önce kimsenin gitmeye cesaret edemediği yere gideceğim. Kara deliğin içine mi? İçine. Ve çılgınca. İmkansız. Büyük kütleli bir yıldız büzüldükçe, yerçekimi o kadar güçlenir ki ışık artık kaçamaz. Hiçbir şeyin kaçamadığı bölgeye kara delik, sınırına ise olay ufku denir. Olay ufku için Dante'nin cehennemin girişi hakkında söylediği şey söylenebilir. Ey buraya girenler, bütün umutlarınızı bırakın. Bir keresinde konusu bir kara deliğe düşüp hayatta kalmak olan bir deneme yazısını değerlendirmem istendi. Şimdi yaşadığım sorun şuydu, ödülü kime vereceğimi bilemezdim çünkü bu iyi bir makaleye benziyor deseydim bile bunun doğru olduğunu göstermenin tek gerçek yolu onun önerisini gerçekten izlemek, yani içine düşme deneyimi yapmaktı. Ama içeri düştüğünüzde, yazıyı yazanı da yanınıza aldıysanız, soru şu, dünyanın geri kalanına bunu nasıl anlatırsınız? Onlara vermek üzere ödülü yanınıza mı alırsınız? Ve merkeze ulaştıklarında onunla ne yaparlar? Bana inanın. O anı kaydetmek için sizin gibi birini uzun zamandır bekliyordum. Teşekkür ederim, doktor. O halde hazırım. İnsanın en büyük yolculuğuna çıkmaya hazırım. Elbette en risklisine. Risk, bilinmeyenin büyük gerçeğine erişme olanağıyla karşılaştırıldığında ikincildir. Orada köklü doğa yasaları basitçe işlemez. Hayat, Sonsuza dek yaşam. Eğer bir kara deliğe atlayacak kadar gözü kara bir astronotu izliyor olsaydınız, saati örneğin 12:00'yi gösterdiğinde, olay ufkunu geçer ve kara deliğe girerdi. Ama ne kadar beklerseniz bekleyin, astronotun saatinin 12:00'ya ulaştığını asla göremezsiniz. Bunun yerine, saatteki her saniye daha uzun ve daha uzun sürer gibi görünürdü, ta ki gece yarısından önceki son saniye sonsuza dek sürene kadar. Böylece, bir kara deliğe atlayarak, kişinin görüntüsünün sonsuza dek kalması sağlanabilir.
Ancak görüntü çok hızlı biçimde solar ve o kadar kararırdı ki kimse onu göremezdi. Biri bir kara deliğe doğru kaybolurken, dışarıdan bakıldığında sanki zaman gerçekten yavaşlıyormuş gibi görünür ve kişi, kendi açısından normal hızda hareket ettiğini ve belki de uzay gemisinde normal hızda konuştuğunu düşünse de, yavaşlıyormuş gibi görünür ve sonunda belirli bir konumda donup kalır. Dışarıdan onu izleyen biri için, ondan sonra ne olduğunu asla göremezsiniz. Astronot, saati gece yarısını gösterip olay ufkunu geçerek kara deliğe girdiğinde özel bir şey fark etmezdi, elbette tekilliğe yaklaşıp spagettileşinceye kadar. İnsan bu olay ufkundan hiçbir şey hissetmeden, farkına varmadan içeri düşebilir. Yaklaşık bir hafta düştükten sonra, kişi sıkışmayı hissetmeye başlar ve gittikçe uzar, biraz daha incelir. Ve tabii ki kişi sıkıştırılmaya başlar. Taki çok uzun, çok ince ve epey nahoş bir hale gelene kadar. Her 2 haftanın sonunda, kişi tam merkeze düşmüş olur ve tabii ki ölmüştür. Dış dünyayı gözden yitirmeden önce olup biteni görürdünüz. Onları daha hızlı görür, sanki bir havai fişek gösterisi gibi görünürdü. Hayal kırıklığı şurada olurdu, gelecekte olacak her şeyi görebilmenize rağmen, her şey o kadar hızlı giderdi ki bilimsel açıdan onu analiz edecek zamanınız olmazdı. Onu kavrayamazdınız. Ve sonunda her şey o kadar hızlı gelişir ve o kadar patlayıcı hale gelirdi ki, siz de patlamayla yok olurdunuz. Bu son olurdu. Ama hayatı bitirmenin heyecan verici bir yolu olurdu. Seçme hakkım olsaydı, bunu seçerdim. Evrenin uzun tarihinde, birçok yıldız nükleer yakıtını tüketmiş ve kendi içine çökmüş olmalı. Kara deliklerin sayısı, yalnızca bizim galaksimizde toplamı yaklaşık 100 milyar olan görünür yıldızların sayısından daha fazla olabilir. Ayrıca kendi galaksimizin merkezinde çok büyük bir kara delik olduğuna dair kanıtlarımız var. Arkadaşlarım soruyor, peki eğer bir kara delik siyahsa onu nasıl görürsünüz? Ve ben de derim ki, hiçbir baloya gittiniz mi? Siyah smokinli genç erkeklerle beyaz elbiseli kızların birbirlerinin kollarında döndüğü, ışıkların kısıldığı ve görebildiğiniz tek şeyin kızlar olduğu anları hiç gördünüz mü? Kız sıradan bir yıldız ve erkek de kara delik. Delikanlıyı göremediğiniz gibi kara deliği de göremezsiniz ama etrafta dönen kız, onu yörüngede tutan bir şey olması gerektiğine dair ikna edici kanıt sunar. Bir akşam, kızım Nuji'nin doğumundan kısa bir süre sonra, yatağa girerken kara delikler hakkında düşünmeye başladım. Engelim bunu oldukça yavaş bir süreç haline getiriyor, bu yüzden bolca zamanım vardı. Aniden, olay ufkunun alanının zamanla her zaman artması gerektiğini fark ettim. Olay ufkunun alanındaki artış, bir sistemin düzensizlik derecesini ölçen entropi adlı bir niceliği güçlü biçimde çağrıştırıyordu. Herkesin bildiği gibi, şeyler kendi haline bırakıldığında düzensizlik zamanla artma eğilimindedir. Yacob Bekenstein bir gün ofise geldi. Yacob, dedim, sıcak bir çay fincanını soğuk bir çay fincanının yanına koyduğunda bu beni hep rahatsız eder. Böylece ısının birinden diğerine akmasına izin vererek evrendeki düzensizlik miktarını artırmış oluyorum.
Ama ya Job, eğer bir kara delik yanından geçer ve ben her iki çay fincanını da onun içine atarsam, suçumun kanıtını gizlemiş olurum. Öyle değil mi? Bekenstein son derece dürüst bir insandır, endişeli görünüyordu ve daha sonra tekrar yanıma gelip, "Hayır, suçunuzun kanıtını gizlemediniz," dedi. Kara delik, başınıza ne geldiğini kaydeder. Stephen Hawking, Bekenstein'in bu sonucu açıkladığı makaleyi okudu, bunun saçma olduğunu düşündü ve yanlış olduğunu kanıtlamaya karar verdi. Keşiflerim, Job Bekenstein'i olay ufku alanının aslında bir kara deliğin entropisi olduğunu öne sürmeye yöneltti. Ancak Bekenstein'in fikrinde ölümcül bir kusur vardı. Eğer kara deliklerin bir entropisi varsa, bir sıcaklıkları olmalı. Ve eğer bir sıcaklıkları varsa, radyasyon yaymaları gerekir. Ama eğer bir kara delikten hiçbir şey kaçamıyorsa nasıl radyasyon yayabilirler ki? Sonradan anlaşıldığı üzere, Bekenstein temelde haklıydı, ancak kendisinin ya da başka herhangi birinin beklediğinden çok daha şaşırtıcı bir şekilde. Ellerini kullanma yetisini yavaş yavaş kaybettikçe, zihninde görselleştirerek geometrik argümanlarla ele alıp çözebileceği araştırma projelerini dikkatle seçmek zorunda kaldı. Ve başka hiç kimsede gerçekten bulunmayan çok güçlü bir araç seti geliştirdi. Bir anlamda, bir araç setini kaybedince yenilerini geliştirebilirsiniz, ama yeniler, eskilerden farklı türde sorunlara daha uygundur. Dünyada bu yeni araçların tek ustasıysanız, kimsenin çözemediği belirli ve özel sorunları tek başınıza çözebilirsiniz. 1973'e kadarki çalışmalarım genel görelilik alanındaydı ve George Ellis ile birlikte yazdığım "Uzay Zamanın Büyük Ölçekli Yapısı" adlı kitapta özetlenmişti. O zaman bile, bir şeyler yazmak benim için zordu. Bu yüzden kafamda canlandırabildiğim resimler ve diyagramlarla düşünme eğilimindeydim. Stephen ve Vanne'yi Cambridge'deki evlerinde ziyaret ettiğimi hatırlıyorum. Akşam yemeğinden sonra, Stephen'ın yatma vakti gelince Jane ısrar etti ve Stephen da boyun eğdi. Sanırım bu standarttı, Stephen'ın, bir mi yoksa iki kat mı olduğunu unuttuğum merdivenleri tek başına çıkması gerekiyordu. Ve bu, artık yürüyemediği bir dönemdi. Merdivenlere çıkış biçimi şuydu, trabzanı taşıyan dikmelere tutunur, kendi kollarının gücüyle kendini yukarı çeker, uzun ve zahmetli bir çabayla zemin kattan ikinci kata kadar kendini sürükleyerek çıkardı. Koordinasyonunu ve gücünü mümkün olduğunca uzun süre koruması için bunun fizik tedavisinin önemli bir parçası olduğunu açıkladı. Başta, merdivenlere zorla ve acıyla tırmanışını izlemek yürek burkucuydu, sonra anladım. Bu sadece hayatın bir parçası. Kendini o şekilde merdivenlerden yukarı çekmesi. Genel görelilik, klasik denen bir teoridir. Tek ve kesin bir sonuç öngörür. Ancak kuantum mekaniğine göre, bir şans veya belirsizlik unsuru vardır.
Bir parçacığın uzay zamanda yalnızca tek bir yolu yoktur. Bunun yerine, bir parçacığın hem kesin konumunun hem de hızının asla bilinemeyeceğini söyleyen bir belirsizlik ilkesi vardır. Kuantum mekaniğinin bir kara deliğin yakınındaki parçacıklar üzerindeki olası etkisini araştırmaya başladım. Parçacıkların bir kara delikten kaçabileceğini buldum. Ayrıca kara deliklerin tamamen kara olmadığını keşfettim. İlk başta buna inanmadım. Ama hesaplamaları tekrar yaptığımda, etkinin ortadan kalkmasını sağlayamadım. Martin ve Esel'e karşılaştım, heyecandan titriyordu. Duydun mu, duydun mu, bana hemen dedi. Stephen ne keşfetti? Her şey değişti. Keşfimden hala emin değildim, bu yüzden sadece birkaç meslektaşıma söyledim. Ama haber kısa sürede yayıldı. Roger Penrose doğum günümde telefon etti. Çok heyecanlıydı ve o kadar uzun konuştu ki doğum günü yemeğim epey soğudu. Çok yazık oldu çünkü çok sevdiğim kaz etiydi. Bana göre mucize, çünkü hesaplama karmaşık, dağınık. Artık bunları çok daha iyi yapıyoruz. Ne olduğunun daha da şeffaf biçimde görüldüğü açık. Ama bu dağınık hesaplamadan, kuantum mekanik etkisiyle kara deliklerin kara olmadığını gösterdi. Artık bir radyasyon vardı. Stephen toplantıya geldi, herkes afalladı. Biri kalkıp, yanılıyorsun Stephen, tek kelimesine asla inanmam, dedi. Bir keresinde, negatif enerjili parçacıkların yaratılmasını şeklinde verilen açıklamadan memnun olmadığımı söylemiştim. Ama bu, bilimin tartışmasının parçası. Fikir alışverişi şart, buna katılabildiğime seviniyorum, işte aslında eğlenceyi bu sağlıyor. Bilirsiniz, hepiniz oturup, zihninizde sinir bozucu sorular varken, ah ne güzel derseniz, bu bilime bir hizmet olmaz. Ama sorguladığım o bir sefer dışında, hiçbir şekilde ona karşı düşmanca bir tavrım yoktu. Sonunda, bunun gerçekleşebileceği bir mekanizma bulduğumda kara deliklerin radyasyon yaydığına kendimi ikna ettim. Kuantum mekaniğine göre, uzay sürekli olarak çiftler halinde ortaya çıkan, ayrılan, tekrar bir araya gelen ve birbirini yok eden sanal parçacıklar ve antiparçacıklarla doludur. Bir kara deliğin varlığında, bir sanal parçacık çiftçinin bir üyesi deliğe düşebilir, diğer üyeyi de birlikte yok olacağı bir eşten yoksun bırakabilir. Terk edilmiş parçacık, kara delik tarafından yayılan bir radyasyon gibi görünüyor. Ve böylece, kara delikler sonsuz değildir. Devasa bir patlamayla yok olana kadar artan bir hızla buharlaşırlar. Kuantum mekaniği, parçacıkların ve radyasyonun nihai hapishane olan bir kara delikten kaçmasına izin vermiştir. Einstein, şans ve belirsizlik unsuru nedeniyle kuantum mekaniğini asla kabul etmedi. Şöyle demişti, Tanrı zar atmaz. Görünüşe göre Einstein iki bakımdan yanılmıştı. Kara deliklerin kuantum etkileri, Tanrı'nın sadece zar atmakla kalmayıp, bazen zarları görülmeyecek yerlere attığını da gösteriyor. Kendisi de hasta olmasaydı bulunduğu yere gelemeyeceğini söylüyor. Ve bence bu oldukça mümkün çünkü Johnson'ın dediği gibi, bilirsiniz, sabah asılacağınız bilgisi zihni harika bir şekilde yoğunlaştırır. Ve buna normalde yapacağını sanmadığım bir yoğunlukta yoğunlaştı. Çünkü hayattaki birçok şeye her zaman büyük ilgi duyardı ve eskisi gibi gezip tozabiliyor olsaydı kendini aynı şekilde adayacağını sanmıyorum.
Yani bir bakıma, yine de böyle bir hastalığa sahip olan birinin şanslı olduğunu düşünemiyorum. Ama onun için bazılarına göre daha az talihsizlik, çünkü kafasında çok yaşayabiliyor. Ne dediğimi sanırım anlıyorsun ya. Hawking ailesiyle yaşarken genellikle 7:15 ya da 7:30 gibi kalkar, duş alır, sonra sabah biraz İncil okur ve dua ederdim ve sonra 8:15'te Stephen'ı kaldırmak için aşağı inerdim. Ve sonra kahvaltıda ona sık sık İncil'de ne okuduğumu anlatırdım, bilirsiniz, belki bunun sonunda bir etkisi olur umuduyla. Sonra işe giderdik ve genellikle içeri girip insanların gönderdiği bilimsel makaleler var mı diye bakardık ve dehasına rağmen Hawking yavaş okur, ondan 2 kat hızlıyım. Ama tabii ki asıl mesele onu okuyup hatırlamak zorunda kalacak olmasıydı. Çünkü geri dönüp o metne yeniden erişmesi çok zor olurdu. Oysa ben makaleyi oldukça hızlı bir şekilde gözden geçirip bunda ilginç bir şey olup olmadığına bakabilir, üzerinde çalışmak istersem alıp inceleyebilirdim. Kara delik radyasyonu, kütleçekimsel çöküşün bir zamanlar düşündüğümüz gibi nihai bir son olmadığını göstermiştir. Eğer bir astronot bir kara deliğe düşerse, evrenin geri kalanına radyasyon şeklinde geri dönecektir. Böylece, bir anlamda, astronot geri dönüştürülecektir. Ancak, bu kötü bir tür ölümsüzlük olurdu çünkü kara deliğin içinde parçalanırken kişisel zaman kavramı sona ererdi. Hayatta kalacak tek şey onun kütlesi ya da enerjisi olurdu. Ve nehri yakınlarındaki gallerde bir kır evine gittiğimizde Hakingler beni de yanlarında götürdüler. Ve bu kır evi bir tepenin üzerindeydi ve eve çıkan küçük, taş döşeli bir kaldırım vardı ki ben oraya çıkmamıştım ve tabii ki bunu hayal edebileceğim en az sayıda seferde yapmak istiyordum. Stephen'ın pillerini sandalyesinin altına koyduk, tekerlekli sandalyesinde yer vardı. Fazladan pilleri de gizledim, Stephen bilmiyordu. Böylece sandalyesi olabildiğince yüklüydü. Stephen benden epey öndeydi ve sonra evine doğru köşeyi dönüyordu ama orası yokuştu ve ben de yukarı baktığımda Stephen'ın tekerlekli sandalyesinin yavaşça geriye doğru devrildiğini fark ettim ve tabii ki yaklaşık 10 metre uzaktaydım ve oraya koşmaya çalıştım ama o çalılıklara geriye doğru devrilmeden önce oraya yeterince hızlı varamadım. Ve bu yerçekimi ustasının, dünyanın zayıf yerçekimi kuvveti tarafından alt edildiğini görmek biraz şok edici bir manzaraydı. Benim için en kötülerinden hiç yalnız kalamamak. Buna dayanamazdım. Yine de bir şeyleri komik buluyor, hayattan zevk alıyor ve her yere koşturuyor. Ve bence bu muazzam bir şey. Ve bu bende olmayan, babasında da olmayan bir cesaret türü ve buna hayran olmaktan başka bir şey yapamayız. Ama bunu nasıl elde ettiğini merak ediyoruz. Gerçekten. Orada en az 50 kişi olmalıydı. Ben de bir köşede durmuş, birkaç dakika sessizce izleyerek dinleniyordum. Stephen da orada, benden çok uzakta değildi. Shane, Stephen'a yürüyüp baktı, o ancak Stephen'ın yapacağı gibi başı kucağında oturuyordu. Shane ona şöyle dedi, perişan görünüyorsun, Stephen. Dik otur. Bazı konukların fizik düşündüğünü ve keyif aldığını anlamıyor. Acı çekiyor gibisin. Dik otur, konuklarınla hemen konuş, lütfen. 1979'da Lucasian matematik profesörlüğüne seçildim. Bir zamanlar Isaac Newton'un oturduğu kürsünün aynısıdır. Her üniversite öğretim görevlisinin imzalaması gereken büyük bir defterleri var. Yaklaşık bir yıl Lucasian profesörü olduktan sonra hiç imza atmadığımı fark ettiler. Böylece kitabı ofisime getirdiler ve ben de biraz zorlanarak imzaladım. Adımı son imzalayışımdı.
Evrenin kökenine ve kaderine olan ilgim, Vatikan'da kozmoloji üzerine bir konferansa katıldığımda yeniden canlandı. Daha sonra, Papa tarafından kabul edildik. Bize büyük patlamadan sonra evrenin evrimini incelemenin sorun olmadığını, ancak büyük patlamanın kendisini sorgulamamamız gerektiğini çünkü bunun yaratılış anı ve dolayısıyla Tanrı'nın işi olduğunu söyledi. Az önce verdiğim konuşmamın konusunu, yani evrenin bir başlangıcı, bir yaratılış anı olmama olasılığını bilmediğine sevindim. ...70'lerin başındaki en kötü teoriler, aslında ilk yaratılış teorileri türü, ilgili kişilerin sonsuza dek boş olan sabit bir dış uzay ve zamanla başlamasıydı. Ve sonra aniden, bilinmeyen bir nedenle, evren belirli bir noktada çekirdeklenir ve sonra parçalanır. Ama sorun şu ki, klasik teoride uzay ve zaman ortaya çıktığında, asıl noktanın kendisi matematikte tekil bir noktadır. Matematik çöker ve bu yüzden bunu size bir yaratılış teorisi vermek için kullanamazsınız. Zamanında geriye gidilirse, fizik yasalarının çöktüğü büyük patlama tekilliğine gelinir. Ancak tekillikten kaçınılabilecek başka bir zaman yönü daha vardır. Buna zamanın sanal yönü denir. Sanal zamanda, zaman için bir başlangıç veya son oluşturan herhangi bir tekillik olmak zorunda değildir. Sanal zamana geldiğinizde, tabiri caizse, bir dizi geçmiş an olmadan bir şimdiye sahip olma gibi oldukça tuhaf bir olasılığınız olur. Şu andan başlayıp, tabiri caizse, zamanı geriye sararsak, uzun süre her şey normal işler. Ama klasik gerçek zamanlı resimde başlangıç sayılacak noktaya doğru gittikçe geriye gittiğinizde, zamanın doğası değişir, hayali bileşen giderek baskınlaşır, sonunda klasik kuramın tekilliği törpülenir ve evrenin doğuşunu, geçmişe uzanan pürüzsüz bir çanak gibi gören güzel bir tablo kalır, başlangıç yok, sadece pürüzsüz bir şekil. Şimdiden geçmişe uzanan bir çanak. Evrenin bir başlangıcı olduğu sürece, bir yaratıcısı olduğunu varsayabilirdik. Ancak evren tamamen kendi kendine yetiyorsa, hiçbir sınırı veya kenarı yoksa, ne yaratılmış ne de yok edilmiş olurdu. Sadece var olurdu. O halde bir yaratıcıya ne gerek var? Evren vardır, çünkü kendi kendine tutarlı matematiksel yapıdır. Geçmiş yok, çünkü nokta yaratımının aksine, içinde yaratılacağı ortam yok. Yoktan yaratıldı demek aslında yanlış, yokluk kelimesi yanıltıcı kullanılıyor burada. Evrenin belirdiği bir boşluk değildi, aslında gerçekten hiçlikti, çünkü bir yaratılış olayı bile yoktu. Bakın, bu teorilerde fiillerde geçmiş zaman uygun değildir. Fiiller, insanlar gerçek zamana inanırken kuruldu. Hayali zamandaki kipleri anlatacak biçimimiz yok. Zaman kelimesi gökten bir hediye olarak indirilmedi. Zaman fikri, insan tarafından icat edilmiş bir kelimedir. Ve eğer onunla ilgili kafa karıştırıcı şeyler varsa, bu kimin suçu? Bizim suçumuz. Geçmiş ile gelecek arasındaki fark nereden geliyor? Bilim yasaları geçmiş ile gelecek arasında ayrım yapmaz. Yine de, gündelik hayatta geçmiş ile gelecek arasında büyük bir fark vardır.
Bir çay fincanının masadan düşüp yerde parçalara ayrıldığını görebilirsiniz, ama fincanın kendi kendine toplanıp masanın üzerine geri zıpladığını asla göremezsiniz. Düzensizliğin veya entropinin artması, geçmişi gelecekten ayıran ve zamana bir yön veren şeydir. İsviçre'de hastalandı. Geri döndüğünde solunum cihazına bağlıydı. Solunum cihazına bağlı olduğunuz için boğazınızdan aşağı bir tüp takılıdır ve bu yüzden sırf bu nedenle konuşamazsınız. Birkaç ay sürmüş olabilecek o dönemde, muhtemelen 2 gecede bir, 3 gecede bir hastanede kaldım. Çünkü hastanedeyken hemşirelerle iletişim kuramıyordu. Ve bu sadece ciddi şekilde hasta olmak gibi değil, hemşirelerin Stephen'ın ne istediğini anlayamadığı bir durumdu. Stephen rahatsızsa, nedenini anlayamıyorlardı. Zatürreye yakalanmadan önce konuşmam giderek daha peltekleşmişti, öyle ki beni sadece iyi tanıyan birkaç kişi anlayabiliyordu. Ama en azından iletişim kurabiliyordum. Bilimsel makaleleri bir sekretere dikte ederek yazdım ve seminerleri bir tercüman aracılığıyla verdim. Ve sonra bir trakeostomi ameliyatı konuşma yeteneğimi tamamen ortadan kaldırdı. Uzun bir süre sonra, ki bu uzun bir süre gibi geldi, birisi bu harika aleti buldu. Cambridge Hastanesi'nde bu alet yoktu. Londra'da bir yerden getirdiler. Yüksek teknoloji, konuşamayan biriyle iletişim. Şöyle büyüklükte plastik bir plexiglas parçası, ortasında bir delik var ve harfler de bu şekilde onun etrafına dizilmiş. Onu sizinle karşıdakinin arasına tutarsınız, o bir harfe bakar, hangi harfe baktığını görürsünüz. Çoğu zaman. Bazen emin olamazsınız. Böylece hastaya isteğini harf harf söyletirdiniz. Yani her harfte, diyelim ki A'yı seçti, siz de A diyorsunuz, doğru bildiniz. Bu bir tahmin oyunu gibi. Stephen bir daha konuşamayacağını kabullenmek istemiyordu. Ve konuşma dışında bir iletişim yöntemi bulmaya çalışarak pes etmiş olacağını düşündü. Ve bir akşam içeri girdiğimi hatırlıyorum ve bu, bilgisayarı kullanmak için yataktan kaldırılmayı ilk kez isteyişiydi. Bazen onu oturturlardı, hep yatmasın, hastaya böyle yapılır. Ama bu sefer ben geldiğimde hemşireye yataktan çıkarılıp çıkarılamayacağını sordu. Böylece bilgisayarı kullanabilecekti ve kullandı. Ve merhaba dedikten sonra oraya yazdığı ilk şeyi hatırlıyorum. Stephen bu tür konularda her zaman çok kibardır, kitabımı bitirmeme yardım eder misin, idi. Kaliforniya'daki bir bilgisayar uzmanı durumumu duydu ve bana Equalizer adlı bir bilgisayar programı gönderdi. Elimdeki bir düğmeye basarak ekrandaki bir dizi menüden kelimeleri seçmemi sağladı. Bu kelimeler daha sonra tekerlekli sandalyeme bağlı bir konuşma sentezleyicisine gönderilebiliyordu. Şaşırtıcı bir şekilde, eskisinden çok daha iyi iletişim kurabildiğimi fark ettim. Sonunda hastaneden eve döndüğünde, yine 24 saat hemşirelik bakımına ihtiyacı olduğu söylendi ve herkes, peki nasıl gidip çalışacak? Ofiste çalışırken peşinde bir dizi hemşireyle mi dolaşacak, diyordu ve tabii ki öyle yaptı. Yani, başlangıçta onun evde çalışmasından bahsettiler, ki bu durumdan memnun değildi. Ve böylece evde bir iyileşme döneminden sonra, ofise geri dönmeye karar verdi. Ve evinden ofise, sanırım yarım mil kadar, tekerlekli sandalyesiyle yanında yürüyen bir hemşire eşliğinde giderdi.
Ve bu, hala torbası ve burundan takılı sondasıyla dolaştığı, bölüme gidip çalıştığı, sonra eve döndüğü zamanlardaydı. Evren genişlemeyi durdurup büzülmeye başladığında ne olacağını merak etmeye başladım. Kırık fincanların yerdeki parçalarının kendi kendine birleşip masanın üzerine geri zıpladığını görür müydük? Yarının fiyatlarını hatırlayıp borsadan bir servet kazanabilir miydik? Bana öyle geliyordu ki evren yeniden çöktüğünde pürüzsüz ve düzenli bir duruma geri dönmek zorundaydı. Eğer böyle olsaydı, evren çökmeye başladığında zaman geriye doğru akardı. Büzülme evresindeki insanlar hayatlarını geriye doğru yaşarlardı. Doğmadan önce ölürler ve evren yeniden küçüldükçe gençleşirlerdi. Sonunda ana rahmine geri dönerlerdi. Bana yapmam için ilk problemimi verdi. Benden bu matematik problemine bakmamı istedi ve genellikle bir problem verdiğinde cevabın ne olması gerektiği konusunda iyi bir fikri olurdu. Ve ben de gidip baktım ve ne hakkında olduğunu anlamam birkaç ayımı aldı ve geri gelip, "Stephen, cevabım şu," dedim. Ve bana, "Hayır, beklediğim bu değildi," dedi. Şöyle dedi, "Stephen, bu çıktı." Tahtaya gidip yaptığını anlattım. Sordu, "O durumu düşündün mü?" "Ah hayır." Ben de geri döndüm. Bana anlattığı şeyi hesapladım. Birkaç hafta sonra geri geldim ve dedim ki, "Stephen, bu işi anlamıyorum. Hala en başta bulduğum cevabı buluyorum." Bana hayır 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 bu olmaz dedi. "Bunu düşündün mü?" O durumu unutmuşum. Ben de başa döndüm ve tekrar hesaplamaya başladım ve yine aynı cevabı buldum. Bu yüzden Stephen'a geri döndüm ve bu durum yaklaşık 2-3 ay sürdü. Sonunda bana, "Belki yaklaşımlarından biri geçersiz," dedi. Meslektaşımla bilgisayarla yapmaya karar verdik. Ve sonra programları yazmak ve programların doğru olduğundan emin olmak çok zaman aldı. Cevabı aldık, hala benim dediğim gibiydi, Stephen'ınki değil. Stephen'a gidip, "Bak, gördün mü şimdi, işte," dedik. Bir hata yapmıştım. Çok basit bir evren modeli kullanıyordum. Evren büzülmeye başladığında zaman yön değiştirmeyecektir. İnsanlar yaşlanmaya devam edecek, bu yüzden gençliğimize dönmek için evrenin yeniden çökmesini beklemenin bir faydası yok. Einstein bir keresinde şu soruyu sormuştu: Tanrı'nın evreni inşa ederken ne kadar seçeneği vardı? Eğer benim evrenin bir sınırı olmadığı yönündeki önerim doğruysa, evrenin nasıl başlayacağını seçme konusunda hiçbir özgürlüğü yoktu. Sadece evrenin uyduğu yasaları seçme özgürlüğüne sahip olurdu. Ancak bu, o kadar da büyük bir seçim olmayabilirdi. Evrenin yasalarını araştırabilen ve Tanrı'nın doğası hakkında sorular sorabilen insanlar kadar karmaşık yapıların varlığına izin veren tek bir birleşik teori olabilir. Bu deneylerin ne kadar kesin olduğunu bilmiyorum. Ama bilincin zamanlaması üzerine yapılmış deneyler var. Ve bunlar pek de tutarlı bir anlam ifade etmeyen çok tuhaf bir tabloya yol açıyor gibi görünüyor. Bu deneyleri geliştirmek bu anomaliyi gerçekten giderir mi? Emin değilim. Ama bilinçle ilgili çok tuhaf bir şey var gibi görünüyor ve sanki gelecek geçmişi çok küçük,
Sınırlı bir ölçekte bir şekilde etkiliyor gibi. Belki de bir saniyenin makul bir kesri mertebesinde. Ve birinin bilinç deneyiminin başka bir aşamada başkasının deneyiminin bir parçası olmaması gerektiğine inanmak için hiçbir neden yok. Yani öldükten sonra ne olacağını söylemek ne kadar doğru olur bilmiyorum. Ama şöyle bir tablo makul görünüyor. Başka biri olabilirsiniz ve o başkası gelecekte değil de geçmişte yaşamış biri olabilir. Mümkün olan tek bir birleşik teori olsa bile, bu sadece bir dizi kural ve denklemden ibarettir. Denklemlere ateşi üfleyen ve onların tanımlayacağı bir evren yaratan nedir? Evren neden var olma zahmetine giriyor? Birleşik teori kendi varlığını ortaya çıkaracak kadar zorlayıcı mı? Yoksa bir yaratıcıya mı ihtiyacı var? Eğer öyleyse, onu kim yarattı? Bence evrenin bir amacı olduğunu söyleyebilirim. Evren bir şekilde sadece tesadüfen orada değil. Yani bence evet. Yani bence bazı insanlar evrenin sadece orada durduğu ve kendi kendine akıp gittiği, adeta yalnızca hesaplayıp durduğu ve bizim de bir şekilde tesadüfen kendimizi bunun içinde bulduğumuz görüşünde. Ama bunun evrene bakmak için çok verimli ya da yararlı bir bakış açısı olduğunu düşünmüyorum. Bence bunun çok daha derin bir anlamı var. Gerçek zamanda, yani içinde yaşadığımız zamanda, evrenin iki olası kaderi vardır. Sonsuza dek genişlemeye devam edebilir. Ya da yeniden çökebilir ve büyük çöküşte sona erebilir. Büyük patlamaya benzerdi ama tersine. Artık evrenin büyük çöküşte sona ereceğine inanıyorum. Ancak diğer birçok kıyamet habercisine göre bazı avantajlarım var. 10 milyar yıl sonra ne olursa olsun, haksız çıktığımı görmek için hayatta olmayı beklemiyorum. Bildiğim tüm tasvirler içinde en basit kozmoloji, evrenin kapalı olduğunu, sonlu bir ömrü bulunduğunu ve bir kara derinkiyle aynı tür bir çöküşte çöktüğünü öne sürendir. Eğer evrenin ömrünün sınırlı olduğu ortaya çıkarsa, bunun her birimizin hayatından ne farkı olur? ...5 Mart Salı akşamı saat 10.40 sularında Pinehurst'taki daireme dönüyordum. Hava karanlıktı ve yağmur yağıyordu. Grange yoluna çıktım ve yaklaşan farları gördüm, ancak güvenli bir şekilde karşıya geçebileceğim kadar uzakta olduklarına karar verdim. Araç çok hızlı gidiyor olmalıydı, çünkü yolun ortasını henüz az geçmişken hemşirem, "Dikkat et!" diye bağırdı. Lastiklerin kayma sesini duydum ve tekerlekli sandalyeme arkadan çok büyük bir darbe geldi. Kendimi yolda, bacaklarım tekerlekli sandalyenin enkazının üstünde buldum. Kaza tekerlekli sandalyemi parçaladı ve iletişim kurduğum bilgisayar sistemime zarar verdi. Başıma 13 dikiş atılması gerekti, ancak birkaç gün sonra işe dönebildim. Anıların büyük ölçüde Stephen'ın nasıl biri olduğuna dair görsel imgeler.
Stephen belirli durumlarda hep hareket halindedir. Hep, neredeyse hiç durmaz. Yüzü ve sık kullandığı jest ve mimikleri için de aynı şey geçerliydi, demeliyim. Ama bu sadece bir anı. Geçenlerde herkesin genel görünümünü bana hatırlatan bazı fotoğraflar buldum. Stephen o zaman da şimdiki gibiydi. İnsan onu böyle hatırlıyor. İnsan zihninin neredeyse sınırsız olanaklarına derinden inanır. Bilemeyeceğini bilmeden önce neleri bilemeyeceğini keşfetmen gerekir, değil mi? Bu yüzden düşüncenin hiç kısıtlanmaması gerektiğini düşünüyorum. Ve neden düşünülemez olanı düşünmeye devam etmeyesiniz ki? Birinin başlaması gerek. Yani bir asır önce ne kadar çok şeyin düşünülemez olduğunu bir düşünün. Ama insanlar onları düşündüler ve üstelik çoğu da oldukça uygulanamaz görünüyordu. Stephen'ın her sözü mutlak gerçek değil. O hala arıyor, cevap peşinde. Ve eğer bazen saçmalıyorsa, hepimiz saçmalamıyor muyuz? Ama mesele şu ki, insanlar düşünmeli. İnsanlar düşünmeye devam etmeli. Bilginin sınırlarını genişletmeye çalışmalılar ve bazen nereden başlayacaklarını bile bilmezler. Sınırların nerede olduğunu bilmiyorsun, değil mi? Başlangıç noktanızın ne olduğunu bilmiyorsunuz. Eğer evrenin tam bir teorisini keşfedersek, bu teori zamanla sadece birkaç bilim insanı tarafından değil, herkes tarafından genel hatlarıyla anlaşılabilir olmalıdır. O zaman hepimiz, filozoflar, bilim insanları ve sıradan insanlar, bizim ve evrenin neden var olduğuna dair tartışmaya katılabileceğiz. Eğer bunun cevabını bulursak, bu insan aklının nihai zaferi olur. Çünkü o zaman Tanrı'nın zihnini bilirdik.